Şu anda Türkiye'nin 81 ilini ve bu illerin de güzel köylerini ziyaret ediyorum. Ve bu köylerdeki hikayelere ortak oluyoruz birlikte. Süryanilere ait olan en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Epeyce Mardin'in köylerini, Şırnak'ın köylerini dolaştım. Hepsi birbirinden farklı köy dokuları. Yani aslında ev olarak birbirine benziyorlar. Bazı köyler eski dokudan oluşuyor, harabe evlerden oluşuyor. Şu anda motosikletimle birlikte Türkiye'nin 81 ilinin güzel köylerini geziyorum. Yani hem şehir gezileri yapıyorum hem de güzel köylere gidiyorum. Ve köylerin içindeki o farklı kültürleri tanımaya çalışıyorum. Midin köyü hakkındaki yazılı tarih kaynakları oldukça sınırlıdır. Köyün geçmişine ilişkin bilgiler daha çok bölgenin genel tarihi, sözlü anlatımlar ve yerel hafızaya dayanmaktadır. Köy, tarih boyunca birçok medeniyetin hakimiyetinde kalan İdil ilçesinin yerleşimlerinden biridir. İdil ve çevresi sırasıyla Asurlar, Persler, Romalılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Artuklular ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde kalmıştır. Cumhuriyet döneminde ise İdil önce Mardin'e bağlı bir ilçe olmuş, 1990 yılında Şırnak iline bağlanmıştır. Şu anda bu köy içindeki önemli kiliselerden bir tanesini ziyaret edeceğiz. Evet, şu anda Övündük köyüne geldik. Bir diğer ismiyle Midin köyü burası. Yani şöyle köylere baktığınızda genellikle birbirine yakın bölgeler. Şimdi buradaki evler de güzel ve bu köy daha kalabalık bir köy. Şimdi köyün içinde gezerken şunu fark ettim. Hani bir önceki köy gezilerimde de vardı bu. Buradaki kiliselerde çocuklar Süryanice eğitim alıyorlar. Yani buraya geliyorlar günün belli saatlerinde. Sanıyorum okuma yazma öğreniyorlar ve Ramice öğreniyorlar. Tabii tek bir sınıf içinde farklı yaş grupları da var. O yüzden şu anda özellikle yazın olabilir bu okul dışında. Kiliselerde çok fazla böyle aktif çocuk sesini duyuyorsunuz. Şimdi şöyle köye baktığımda yani bu ana kadar epeyce bir hem Mardin'de hem Şırnak bölgesinde kilise gezdim. Yani genelde bu köy evleri gerçekten köy dokusu gerçekten güzel. Hemen hemen birçoğu eski bina olsa da yeni yapılar da var ve yeni yapılarda bu köy dokusuna uygun bir şekilde inşa edilmiş. Yine taş evler. Belli ki bu evler aynı zamanda yazın içeride serin de tutuyor. Şimdi köyün sokaklarında ilerlemek istiyorum. Bakın şu anda bir evin önünden geçiyoruz. Bu köyün içinde de yanılmıyorsam 4-5 tane kilise var. Ve bunlardan en önemlisi az önce şu yoldan geçtiğim uğradığım Mor Yakup Kilisesi. Mor Sabo Kilisesi diyor. Betrello Aile Konağı diyor. Yani anladığım bu kilisenin içinde, kilise bölgesinde bir de aile yaşıyor. Aile konağı var. Sanıyorum konakta şurası oluyor. Yani şu anda köyün içinde bir yabancının gözüyle, bakış açısıyla köyü anlamaya çalışıyoruz. Şöyle aşağı doğru ilerleyeceğim. Yine bazı evlerin arasında kemerler var. Birbiriyle bağlantılı. Geçiş sağlanıyor. Yani şu anda köyü böyle köydeki eski evleri onarıyorlar. Çünkü bakın bir kısmı sıvalı, bir kısmı taş ev. Ve hemen şu karşıda bir kemer var görürseniz. Midin köyünün en meşhur şeyi sanıyorum
köyün girişinde yer alan Midin pizzacısı olabilir. Tatma fırsatım oldu. Geçen yolda giderken oraya uğramıştım görünce. Gerçekten tadı lezzetliydi. Şimdi şunu da söylemekte fayda var. Mardin'den Şırnak'a gelene kadar epeyce bir yol kat ettim. Ve şöyle etrafa bir baktığımda mesela ilk pizzacı galiba Kafro köyünde açılmıştı. Sonra etrafına inanılmaz pizzacılar çoğalmış. Yani her yerde, yakın köylerde böyle sırayla bulaşıyor sanırım. Çok fazla pizzacı var hemen hemen. Ve tabii işte sizler tercihinize göre, yolunuza göre uğrayıp tadabilirsiniz. Bugün köyü kendim böyle tek başıma dolaşmak istiyorum. Eğer birilerine denk gelirsek yine sohbet edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi kuş sesleri eşliğinde ilerliyorum. Bakın şurada bir su deposu var. Yine evleri görüyorsunuz. Mesela şuradaki duvar yeni yapılmış anladığım kadarıyla. Oradaki taş rengi farklı. Ona ilave edilmiş. Ve yan duvar kapatılmış. Yan evle ilişkisi kapatılmış sanıyorum. Ve yine şaşırdığım şeylerden bir tanesi, bu köy sulak bir köy belli ki. Böyle bir kanalı var. Nereye doğru gidiyor? Gidebiliriz aslında. Şimdi burası da bir Süryani köyü. Bakın evlerin önünde yine bir şeyler yaptırılıyor sanırım. Bu ev yeni yapılmış, güzel gözüküyor. Genellikle bu köylü olup da yurt dışından gelen insanlar buraya ev yaptırıyorlar. Şimdi şu köprüden geçeceğim. Bu köprü tam olarak nereye çıkıyor onu anlayamadım ama karşıdan da böyle bir inek sesi geliyor. Bak, göstereceğim size. Ve bu küçük kızlar bisiklet sürüyorlar. Dersiniz yok mu sizin? Var ama arkadaşım liseye gitmek istemiyor. Ha, tamam. Ne yapıyorsunuz? Şimdi liseye gidip çantamı alacağız. Tamam. Hadi dikkat edin. Güle güle. Yalnız var ya, çok sıcak ya. Hani bir taraftan köyü geziyorum ama bakmayın. Serin yer olsa bile hava aşırı sıcak. Ve sanıyorum bu da köyün bakkalı. O yüzden köy manzarasına karşı bir dondurma alalım. Girelim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Köyü gezmeye geldim. Malum sıcak. Şimdi bir dondurma alacağım. Evet. Serinleyelim hemen. Yani artık böyle yürüyerek akşam üstünü burada kapatacağım. Ama yani elimden geldiğince buraları anlamaya çalışıyorum. Sanıyorum bu benim buradaki son köyüm olabilir. Bir önceki videomda yine çok güzel bir köye gitmiştim. Orasının ismi de Sulak Köyü'ydü. O videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Hatta bundan önceki videolarımı size tavsiyem, gidip izleyin. Mardin'e dair gerçekten güzel bir vakit ayırıp güzel görsellerle tanıttığım videolar var. Mardin'in köyleri, Şırnak'ın köyleri ve çok güzel insanlarla karşılaştık. Gerçekten yorulduğumu da hissediyorum bir taraftan. Çünkü sırtımda çanta var. Artık ona da alıştım biraz. Onun dışında şimdi yol videosu çok çekemedim. O yüzden bazen böyle yol anıları kaçabiliyor. Tabii benim için güzel anılar ama size gösteremeyebiliyorum. İşte bazen ufak tefek aksilikler de oluyor. Yani tek başınıza gelmek, bir de bu havada, sıcakta dışarıda gezmek kolay değil. Hani bir de şehir içinde değilim. Yani genelde köylerin içinde geziyorum. Ya ben köyleri de merak ediyorum açıkçası. Şehir içini de gezdiğim için, yani evet Şırnak'a ilk defa geliyorum ama hani bu bölgede böyle farklı yerleri dolaşmayı da seviyorum. Çünkü Güneydoğu'da, doğudaki bazı köyler gerçekten mimari olarak da farklı. Yani bu Öğündük köyü diğer köylere benziyor açıkçası. Yine bir Süryani köyü. Hani ev var, 4-5 tane kilise var.
Bununla birlikte bu köyün işte bir şarap mahzeni var. Eğer vaktim kalırsa o tarafa doğru ilerleyeceğim. Ve anladığım kadarıyla bakın şu arkamda gözüken yer Cehennem Deresi diye geçiyormuş. Ve aşağıda da böyle bir kilise var. Ama şu anda sıcak olduğu için, yaz mevsimi olduğu için burada yılanlar oluyormuş arkadaşlar. O yüzden çok yaklaşmamaya çalışıyorum. Çünkü kimse yok etrafta. Şimdi elimden geldiğince böyle video kurgusuyla da sizlere güzel bir belgesel sunmaya çalışıyorum. Ama ben bir gezginim. Yani gittiğim yerleri ben de sizlerle birlikte öğreniyorum. Anlatmadığım, eksik kalan tarafları olabilir. Ama biliyorsunuz motosikletle seyahat ettiğim için benim için de farklı bir yol macerası var. Mesela az önce yolda gelirken burada motosikletimin arka tekerleğinden çok fena bir ses geldi ve teker patladı sandım. Yani yırtılma sesi gibi diyeyim. Çok yaşadım tabii ki o anda ve motoru durdurdum. Baktım benim arka lastiklerden, normalde arka çantalık lastiği vardı. Onu sarmıştım. O boşlayıp zincire dolanmış. Ve dolana en sonunda oradan kopmuş ama ses çok fenaydı. Yani lastik patlama ve yırtılma sesi geldi sandım. Tabii hemen durdum o anda. Allah'tan bir şey yok. Yani biraz böyle onun heyecanıyla, stresiyle geldim buraya da. Köyleri gezmek güzel. Bugün de böyle bir köye adım atmış oldum. Yani şu an bu videoda Şırnaklı olup izleyenler varsa eminim belki bilmediğim, eksik anlattığım yerler olabilir. Şırnak'ta daha güzel de köyler olabilir. Vaktimin yettiğince duyduklarım kadar, tavsiye ettikleriniz kadar köyleri gezmeye geldim. Eminim güzel köyler vardır. Belki bir sonraki gezimde de o köyleri gezmeye gelirim. İşte burada farklı dinleri, farklı kültürleri tanımaya çalışıyorum. Parazit olduğu için drone'u müdahale etti. Hemen indirdim ben de sıkıntı yaşamamak için. Ve genelde bu Süryani köylerinin şöyle bir mantığı var. Burada insanlar yazlık ev yaptırıyorlar. Yani bu köyde olup da yurt dışında yaşayan bir sürü insan var. Ve bu kişiler de zaten burada iş imkanı bulamadıkları için zamanında gitmişler. Ama şu anda tekrar köylerinde anılarına devam ettirmek istiyorlar. Ve böyle çok güzel ev yaptırmışlar. Yani güzel villa tarzı. Bu sarı taşlarla evi görebiliyorsunuz. Güzel dokuları var taşların. Ve bahar aylarında geliyorlarmış. Yaza kadar kalıyorlarmış ya da sonbahar zamanı ve kış zamanı kalıyorlarmış. Çünkü yazın aşırı sıcak olduğu için bazıları gelip hani yazın burada kalmamayı tercih ediyor. Ve gerçekten farklı insanlar. Hani böyle yolunuzun üzeri olursa böyle arabayla, aracınızla geçebilirsiniz. Ama benim de gezdiğim, gördüğüm yerler bu kadar. Böyle farklı kültürlerden, köy gezilerinden hoşlanıyorsanız bu da size umarım güzel bir fikir olur. Evet, çok ilginç. Şu anda şarap mahzenine gelmişim. Ben normalde fabrika var gibi düşünüyorum ama aslında burası da büyük bir yer. Bakalım şu anda kimler var? Burası şu anda 18-22 derece civarında ideal bir sıcaklıkta şu anda. Gördüğünüz gibi hafif de nemli. Bu tabii ki fıçıları korumak için önemli bir detay, aslında nem detayı. Çünkü fıçı kuru kaldıkça içindeki şarabı içmeye başlıyor ve meleklerin payı dediğimiz bir oran oluşuyor aslında. Sürekli şarap içtiği için fıçı azalıyor ve onu tamamlamak gerekiyor. Bu da seneye yaydığınızda aslında epey yüksek bir şarap miktarına tekabül etmektedir. Peki bu şaraplar bu köyün üzümlerinden mi yapılıyor? Evet, sadece bu köyden topladığımız üzümler var ve sadece Diyarbakır'dan getirdiğimiz bu askerleri hasat ediyoruz tabii ki. Onları bu şekilde şarap işliyoruz. Tabii bizim şaraplarımızı biraz daha farklı endemik hale getiren aslında kullandığımız sadece bu köyde ve Şırnak'ta bulunan endemik üzüm türleri. Yaklaşık 6 tane çeşitimiz başka hiçbir üreticinin terroirinde bulunmayan üzüm türlerinden oluşuyor. Burada şarap serilerimiz var. Totalde sene bandında 10 adet şarap üretiyoruz. Bunların 6 tanesi kırmızı, şöyle üst tarafta gördükleriniz. Geriye kalanlar rozlarımız, beyazlarımız ve özel beyazlarımız şeklinde totalde 10 adet şarap çeşidimiz bulunmakta. Fıçıda hareket etme süremiz, olgunlaştırma süremiz daha doğrusu 6 aydan başlıyoruz. 18 aya kadar tamamıyla şarabın segmentine, aromasına ve tadına göre değişebilecek şekilde olgunlaştırma sürelerimiz mevcut. Arka tarafta da mahzenimiz var. Dilerseniz orada göstereyim size. Olur. Burası da bizim aslında olgunlaştırma ve yıllandırma bölümümüz. Buradan satışımız olmuyor.
Burası birazcık daha aslında dediğim gibi yıllandırma, gelecek yıllar için sakladığımız şarapların bulunduğu kısım. Bu şişeler hep dolu mu? Evet hepsi dolu. 2019'dan başlamak suretiyle her rekolteden minimum %10 olacak şekilde burada yıllandırıyoruz aslında. Bir tesis inşa ettik, oraya taşınacağız yakın zamanda. O yüzden aslında şu an gördüğünüz fıçılar az kalmış durumda. Normalde yaklaşık 100 tane fıçımız olmuş olacak. Onlar da dediğim gibi yeni tesiste görüntüleyebileceksiniz. Peki bu köyde sadece burası var değil mi? Evet, profesyonel olarak şarap üreten tek yer biziz. Ve burada satışlarınız var mı? Satışlarımız da mevcut. Tabii buradan hem bütün Türkiye'ye kargo imkanımız var hem de direkt tesisten gelenler için satışlarda yardımcı olabiliyoruz. Buranın ismini öğrenebilir miyim? Midin şarapçılık. Evet. Midin zaten genel olarak köyün ismi. Süryanice bir isim aslında. Tabii resmi olarak Öyündük köy olarak geçiyor fakat biz halen Süryani halkı olarak kendi aramızda Midin ismini kullanıyoruz. Şaraphanemizin ismi de oradan geliyor aslında. Şöyle söyleyeyim, küçük bir tip nokta vereyim bağlarımız hakkında. Şu anda bulunduğumuz köy, Midin köyü, Türkiye'nin açık ara en eski bağlarının içinde bulunduğu köy. Yaklaşık 250 yıllık asmalarımız bulunuyor. Tabii ki verim oldukça düşmüş durumda. Fakat inanılmaz yüksek aromatik bir üzüm çeşitleri, yani üzüm çeşitlerimiz oldukça aromatik ve baharatlı olmuş oluyor. Bu yüzden aslında şaraplarımız biraz daha keskin, güçlü, gövdeli ve kompleks şaraplar olmuş oluyor. Evet, şu anda Bozkır'ın yanına geldim artık. Dönüş yolundayım. Ama kilisenin çan sesi duyuluyor. Evet arkadaşlar, dilerim sizler için keyifli bir gezi olmuştur. Bugünkü köyümüz de bu şekildeydi. Her gün olabildiğince bir köyü ziyaret etmeye çalışıyorum. Bazı günlerde dinlenmeye çalışıyorum. O yüzden böyle gidebildiğim kadar, Bozkır'la dayanabildiğimiz kadar yerlere uğramaya çalışıyoruz. Sizlerden ricam bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak yolculuklarıma destek olursanız çok sevinirim. Şu anda Türkiye'nin 81 ilini ve bu illerin de güzel köylerini ziyaret ediyorum. Ve bu köylerdeki hikayelere ortak oluyoruz birlikte. Bakalım bundan sonraki köyümüz neresi olacak? Evet, şu anda köyden çıkıyorum artık. Hadi bakalım. Bakın bu Midin pizzacısı dedikleri yerde burası köyün girişi aynı zamanda. Bu köyün üzümleri meşhurmuş. Yani şu anda köy bayağı Bozkır sarılığında ama güzel, tatlı bir köy. Zaten İdil, Şırnak yolunuzun üstü, uğrayabilirsiniz.